Bu bölümde rakamların eksi olduğunda kırmızı, artı olduğunda yeşil olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda bu borsada görünenler gibi yukarı ok, aşağı ok tuşları gibi görsel de hazırlayacağız. Bunu yapmak için zaten formülümüz burada yazıyor. Ama biz tekrar yapalım. Şuradaki 3 noktalı virgül bizim için anlamı vardı. Bunu yapıştıralım. Bu ana temayı kullanacağız. Yani her durumda şu sayı şablonu olsun ama biz ilaveten biraz şu aralarını genişletelim. Pardon, şuraya değil, şöyle. Bu aralara başka ilave formül yazacağız. Nedir? Buradaki formüller. Mesela pozitif değeri olduğunda ne yapacakmışız? Yukarı ok tuşu. O zaman şunun önüne buralardan, yani rakamın şurada bir üçgen olmasını istiyorum. Karakterimizi alt 30 tuşuna basarak, burada yazdım zaten, yukarı ok elde ediyormuşuz. Şuraya geliyorum. Alt tuşuna basarak 30 yazdığımda yukarı oku aldı. Eksi olduğunda ise düşüşte olduğunu gösterecek. Bu da alt 31. Alt tuşuna basılı tutuyorum. 31'e bastım ve aşağı ok tuşunu getirdi. 0 olduğunda herhangi bir şey yapmayacağım için buraya bir şey yazmıyorum. Sembollerimiz tamam. İlaveten renkli olmasını istiyorum. Eksi olduğunda kırmızı koyalım mesela. Bu işarete diyorum ki, bu işaretin önüne buraya köşeli parantezde kırmızı yazıyorum. Bunu yazarak eksi işareti gördüğünde her zaman kırmızı yazar. Mesela şuca biçimlendiri seçersem sayı dediğimde şurada bakın işaretler var, eksi. İşte bu da aslında aynı formüle yapıyor. Hatta seçelim. Mesela eksileri kırmızı yaptı. Buradan isteğe uyarlanmışa gelirsem zaten burada kırmızı olarak yazdığını göreceksiniz. Artı ilk parantez içinde bir şey yok ama eksi olduğunda kırmızı yazma formülünü yaptı. Şimdi artı olduğunda ise yeşil olarak yazacağım ama yeşili çok parlak bir yeşil olduğu için burada renk 10 diye bir renk kodu var. Renk 10 diyelim. Böyle. Renk kodlarını ben buraya ilave ettim. Renk 1 yazarsam siyah, renk 4 yaparsam böyle bir yeşil çıkıyor. Renk 10 nerede? Şöyle bir renk çıkacak. Daha düzgün bir renk. Renk 10'u yazmayı tercih ediyorum. Pozitif olduğunda yeşil olacak. Negatif olduğunda kırmızı olacak ve aşağı ok olacak. Ve şurada da şöyle bir koyu gri olsun. Köşeli parantez diyorum. Renk 16 diyorum. Bunlar Visual Basic tarafında da kullandığınız kodlardır. Bunu kopyalıyorum ve şuradaki alana geliyorum. Sağ tuş, hücre biçimlendir. S'ye uyarlanmış diyerek buraya yapıştırıyorum. Tamam'a bastım. Bütün değerler artı eksi geldi. Bir şey daha yapacağım. Diğer konuyu da pekiştirmek adına. Mesela şunu yapsam nasıl olur? Şu araya bu işaretten sonra bundan önce yıldız yaparsam ne olur? Bir de aynısını buraya koymak istiyorum. Bakalım nasıl bir farklılık olacak. Tekrar biraz da geniş tutalım şöyle. Karakterin başında bir şey var galiba. Kırmızıdan sonra bir boşluk var. Şunu bir yakınlaştıracağım. Buradaki boşlukları biraz temizleyeyim. Belki ondan olabilir. Çünkü düzensiz gibi gördüm. İki boşluk var. Tek boşluk olsun. Bunları yakınlaştıralım. Bunları yakınlaştıralım. Şurada bir boşluk olacak. Bunları da sılaştıralım aralarını. Ctrl C diyorum. Tekrar hücre biçimlendir. Buraya tekrar yapalım. Evet, şimdi doğru oldu.